Bugün çok büyük zevkle Romanya'dan Ian ve Monica'yı ağırlıyoruz. So today, with great pleasure, we invited Monica and Ian from Bulgaria, right? Romanya. Romanya, sorry. Evet, Bükreş'ten katılıyorlar bize. Bucharest. Ve onlara sormak istiyorum. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Ve şiddetli iletişim hikayeniz nasıl başladı? And I would like to ask them, could you introduce yourselves? And also, how did your NVC journey started? Okay, shall I begin? So my NVC journey started in 2003. Benim şiddet iletişim yolculuğum 2003'te başladı. I was then working for a women's magazine. Bir kadın dergisinde çalışıyordum o sıralar. And we had a team building. And in that team building, a non-violent communication trainer from France was invited. Bir dosyamız vardı sanırım anladığım kadarıyla. O dosya kapsamında Fransa'dan bir şiddet iletişim eğitmeni geldi, davet edildi. So we had a workshop with him and I remember like a light switch on in my brain. Onunla bir atölye yaptık ve hatırlıyorum yani o an hani o atölyeye katıldığımda böyle beynimde bir ışık çakmış, kıvılcım çakmış gibi oldu. Because it was the first time that I heard about human needs. Çünkü hayatımda ilk defa insani ihtiyaçlar lafını duymuştum. And it began to shed a light on my relationships. I began to understand some dynamics in my family. Çünkü ilişkilerime yeni bir ışık tutmaya başladı. Ailemdeki bazı dinamikleri anlamaya başladım. And it was very clear for me that there was something very precious in nonviolent communication for me. Ve yani şiddetsiz iletişimde benim için çok kıymetli bir şeyler olduğu çok net hale geldi. So then I started working on the translation of Marshall's book into Romanian. Marshall Rosenberg'in kitaplarını çevirme üzerine çalışmaya başladım. Inviting and translating for various trainers because there was no one here. Bir sürü eğitmen davet etmeye başladım çünkü burada hiç eğitmen yoktu o sıralar. And I think before I knew it, I was in the certification process myself. Ve daha başıma ne geldiğini anlamadan ben de kendimi sertifika alma sürecinde buldum. And I finished that process in 2009. 2009 yılında o süreci tamamladım. Also in 2006, that's quite an important point in my NVC journey. I met Ian in an NVC training. 2006 yılında da şiddetsiz iletişim yolculuğumda önemli duraklardan biri gerçekleşti. Bir şiddetsiz iletişim eğitiminde Ian'la tanıştım. Yes. So, yeah, we then had a daughter together, 2010. 2010'da birlikte bir kızımız oldu. And from that moment on, NVC has been my life and my work all combined into one. O günden beri de şiddetsiz iletişim hem hayatım hem işim hem ikisinin birleşimi hepsi bir arada oldu haline geldi. Yes, me. I'm an immigrant in Romania. Ben de göçmenim burada, bu ülkede. I'm originally from Britain. Aslında İngilizim. So maybe even a refugee. I'm not sure. Yani işte iltica ettim hatta denebilir. And I've been living in Eastern Europe most of my adult life. I left Britain in 1994, just after the changes in Eastern Europe. İngiltere'den 1994'te ayrıldım. Hayatımın çoğunu Doğu Avrupa'da geçirdim. And I came across NVC in 2001. Şiddetsiz iletişimle 2001'de tanıştım. So just a couple of years before Mona, but I needed those extra couple of years as like extra learning. Yani Monica'dan birkaç yıl önce ama benim de zaten biraz fazladan öğrenmek için o fazladan yıllara ihtiyacım vardı. And for me it's very interesting how it happened. It was purely by chance. Benim için olayların vuku buluş şekli çok enteresan çünkü tamamen şans eseri.
gerçekten. I was at a conference where there was many people, many different speakers. Ee, birçok çeşitli konuşmacıların olduğu büyük bir konferanstaydım. And I was a bit slow that morning, and I was sitting in the main hall of the conference, checking the program to try to decide what I wanted to do. O sabah da üzerimde bir yavaşlık var. Böyle ana salonda oturuyorum konferansta, ne yapmam gerektiğine karar vermeye çalışıyorum programa bakarak. And this very scruffy dressed man came onto the stage with these two puppets and a guitar. Birden böyle tuhaf giyinimli bir adam sahneye çıktı. Elinde 2 kukla, bir gitar. His name was Marshall Rosenberg. Ve adı Marshall Rosenberg'ti. And he started talking. So I looked at the program and saw nonviolent communication. Konuşmaya başladı. Ben de programa baktım. Şiddetsiz iletişim yazıyor. And I remember thinking, oh, I don't want to do this. I'm not violent. I don't need non-violent communication. This is going to be a waste of time if I stay here. Ben de şöyle düşündüm. Ben bunu yapmak istemiyorum. Ben şiddetli biri değilim. O yüzden de şiddetsiz iletişime ihtiyacım yok. Şimdi burada kalırsam vaktimi heba etmiş olacağım dedim. No, but I was in the middle of a row of people, and to leave at that point would have been disturbing lots of other people. So I was far too polite to do that. Fakat böyle oturduğum yer sıranın tam ortasıydı. Şimdi oradan çıkıp gitsem bir sürü insanı rahatsız edecektim. O yüzden bunu yapmak aslında çok kibar olmayacaktı. So I stayed. Ben de kaldım. And after a few minutes, Marshall said something that really kind of got my attention. Birkaç dakika sonra Marshall benim dikkatimi gerçekten çok çeken bir laf etti. He said that as a society, we are very good at raising adults to be nice, polite, dead people. Söylediği söz şuydu: bir toplum olarak yetişkinleri kibar ama ölü insanlar olarak yetiştirmekte çok ustayız. So that got my attention because I realized the only reason that I was staying there was because I was nice and polite, and I wasn't looking after myself. Bu benim dikkatimi çok çekti. Tabii o sırada ben de orada sadece kibarlıktan kalıyordum aslında ve kendimi hiç gözetmiyordum. And I was also kind of dead inside. He started talking about feelings and needs. Ve içimde de böyle bir ölülük vardı. Marshall duygulardan ve ihtiyaçlardan bahsetmeye başladı. And what he said made a whole lot of sense to me, but I didn't understand it. Yani söyledikleri anlamlı geliyordu ama içsel olarak idrak edemiyordum. I didn't have any idea about my emotional world. What do I feel? What do I need? It was like a foreign language to me. Benim kendi duygu dünyam hakkında hiçbir fikrim yoktu ve duygu ve ihtiyaçlar hakkında konuşulduğunu duymak yabancı bir dil dinlemek gibiydi. So it was kind of a wake-up call for me, a really big wake-up. Benim için böyle bir uyanma alarm zili gibiydi. Yeah. And I decided that I wanted to learn it deeply. I wanted to teach it. And this brought me to Romania, brought me to Mona. Evet, şiddetsiz iletişimi öğrenmek, öğretmek, derinleşmek istediğime karar verdim. Tüm bunlar da beni Romanya'ya, Monica'ya getirdi. So I'm deeply grateful to Marshall's inspiration to really radically change the path of my life. O yüzden Marshall'dan aldığım hayatımın gidişatını radikal biçimde değiştirme ilhamı için minnettarım. Yeah. So here we are. Ve şimdi buradayız. Evet, yani tabii bunları dinlemek içimde bir sürü bir şeyi harekete geçirdi. Böyle çok sıcak duygular hissediyorum. So hearing all that touches me inside, like moves a lot in me. I feel warmed. Ve merak ediyorum, şiddetsiz iletişim yaşamaya niyet koymuş iki insan olarak çift olmak nasıl bir şey? And I'm curious, how is it like to be a couple with both of you dedicated, intending to
live nonviolent communication. Sizin deneyiminiz nasıl? How is your experience like? Yeah. Maybe I can start. Yeah, go ahead. I think it's brought on one hand, it's made life much deeper and richer because we have a common language, we have a common intention to deepen, to grow, to really be the best that we can be together. Şimdi bir taraftan hayatı gerçekten çok zenginleştirdi ve derinleştirdi. Çünkü hem ortak bir dilimiz var hem de büyümeye, derinleşmeye dair paylaştığımız bir niyetimiz var. And one very practical advantage of having this approach that we have is that it makes it very smooth to handle conflict and differences. I mean, we do have conflicts, but we can handle them very easily. Bu anlayışa sahip olmanın en avantajlı ve pratik şeylerinden biri anlaşmazlıkların, çatışmaların içinden kolayca geçebilmek. Tabii yaşıyoruz, anlaşmazlıklarımız oluyor ama içinden geçebilmek için araçlarımız var. And I think on the other side, it also brings challenge into the relationship because the way I put it is it's hard to escape from what we're doing in the relationship. You know, we can't hide from each other. Bir taraftan da belli bir zorluk da getiriyor. Çünkü ilişkide yaşananlardan kaçmak diye bir şey yok. Artık birbirimizden saklanamıyoruz. İlişkide olan şeyleri gizleme, kaçış stratejileri uygulama mümkün değil artık. Because we're talking about the things that are bothering us. Çünkü bizi rahatsız eden şeyler hakkında konuşuyoruz. And some of those things are things that I'm doing that are bothering Mona, and she'll tell me. Ve yani benim yaptığım Mona'yı rahatsız eden şeyleri tabii bana söylüyor kendisi. Yeah. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Ben 5 yıldır Stefan'la birlikteyim. Stefan Zalberk'le. So thanks a lot because I'm in a relationship with Stefan Zalberk for 5 years now. Ve hakikaten hiçbir yere saklanamamak her iki taraf için de zaman zaman çok sıkıntılı olabiliyor. Sonradan gülüyorsun tabii. And it really can be challenging for both parties to not being able to hide at that moment. But obviously later you laugh about it. But O yüzden güldüm arada. Biraz onu netleştirmek istedim. Niye kıkırdıyor diye düşünürse izleyenler buydu. and Bir şey that's why sempatik olduğu için. that's why I giggled. So I wanted to clarify that if any of our audience asks what is she laughing about? Monica, senin için nasıl? Yes, for sure it has helped our relationship get stronger over the years. Evet, That's ilişkimizin undoubtedly. ilişkimizin yıllar boyunca güçlenmesine şüphesiz bir katkısı var. Çok yardımcı oldu. And one big advantage that I see in having this as our lifestyle, because this is how I see it, it's a lifestyle. Ve bu yaşam tarzına sahip olmanın avantajlarından biri ki bu arada ben öyle görüyorum çünkü bu artık bir yaşam biçimi, yaşam tarzı. Is the fact that we don't stay in unpleasant emotions for too long. En büyük avantajlarından biri hoş olmayan duyguların içinde aşırı uzun kalmıyoruz. I remember in my family of origin, when my parents were upset with each other, it would take days for them to get back together to some sort of dialogue. Benim kendi ailemde, içine doğduğum ailede o diyaloğun yeniden kurulması bazen günler alıyordu, böyle o hoşnutsuzluk duygularıyla çok uzun kalınıyordu. And with us it takes minutes. Biz dakikalar içinde kuruyoruz. Because of this ability to go from unpleasant feelings to the needs that are at their core.
Çünkü orada o hoş gelmeyen duygudan doğrudan ihtiyaca bağlanmaya dair bir beceri var. And then we have more space inside to talk about it and to solve our differences. O zaman aramızdaki farklılıklar hakkında, görüş ayrılıkları hakkında konuşmak ve bunları çözüme ulaştırmak için daha fazla alanımız oluyor. So one conviction that I've developed over the years is that it's not our conflicts or our differences that tear us apart, but it's the way in which we handle them. Evet, benim geliştirdiğim yaklaşım yıllar içerisinde bizi ayıran şey görüş ayrılıklarımız ya da anlaşmazlıklarımız değil ama bunlarla baş etme şeklimiz. So we have differences sometimes, we see things differently, we have different preferences, and that's not a problem. Evet, yani aramızda farklılıklar var, olaylara farklı yaklaşıyoruz, bazı tercihlerimiz farklı ama bu bir sorun değil. As long as the communication doors are open on both sides and there's willingness to explore what's there and to find a solution that works for everyone. Evet, iki taraf için de iletişim kapıları açık olduğu müddetçe tabii ve tabii herkesi gözetecek çözümler bulmaya dair isteklilik olduğunda. Yes, I approve. Onayladık. Bunları duymak çok hoş. Fakat ikiniz de şiddetsiz iletişim bilen ve eğitmenlerisiniz. Bizim gibi, benim gibi dünyalar için öneriniz nedir? Deniz'in de bir şiddetsiz iletişim eğitmen sevgilisi var. Şirvan senin yok galiba. Biz ne yapacağız? Çünkü Okay, let me. So that's very nice to hear, but you are both NVC trainers. Deniz also has a NVC lover, but not me and not Şirvan also. So what do you suggest for people like us who are in partnership with people who don't know NVC? ben yaklaşık 30 senedir evliyim ve halen en çok zorlandığım kişi eşim. Yes, I'm married for over 30 years now, and it's still my most challenging relationship is still my husband. Well, I remember Marshall saying once that in a relationship, it's enough if one person knows NVC for the relationship to transform and change. Evet, bir kere Marshall'dan şunu duyduğumu hatırlıyorum. Bir ilişki içerisinde o ilişkinin dönüşüp değişmesi için tek kişinin şiddetsiz iletişim bilmesi yeterli. Evet. Demiş. Çok iddialı. Because I think that when you have this... Go ahead. Çok iddialı bir laf çünkü yani tamam ama çok yakın olduğun birisiyle ve çok hikayen olduğu birisiyle, yani çantalarım dolu, o kadar çok hikayem var ki NVC bazen işe yaramayabiliyor. Yes, this is a very well put and very well thought sentence to say, but I have so much baggage in the relationship and I have so many trigger points that sometimes NVC just doesn't work. Bir öneriniz var mı? Any suggestions? So I fully agree. There's a saying that I like a lot, which says that we are marrying our unfinished business. Ay, benim çok hoşlandığım bir söz var. Şöyle, bitmemiş işlerimizle evleniriz. So we are not marrying a partner because they will make us happy, but because they will show us what we need to work on. And that's tough indeed. Yani bizi mutlu edecek biriyle değil, bize neyin üzerine hala çalışmamız gerektiğini gösterecek biriyle evleniriz ve bu tabii çok hoş değil, zor. And that's something that we also discovered. Even if we are an NVC couple, we have had this ability to trigger each other's fears and pain from the past and unresolved issues. Evet ve bizim için de geçerli bu. Biz şiddetsiz iletişim çifti olsak da fark ettik ki bizim de böyle birbirimizin damarına basma,
geçmişteki çözülmemiş olaylarını tetikleme, birbirinin korkularını tetikleme becerilerine sahibiz. So I very much see a relationship as a path to more awareness. Ben ilişkiyi daha fazla farkındalığa giden bir yol olarak görüyorum daha çok. How is it for you? But I think there's always a challenge in any relationship, particularly one if you've been together for 30 years, you're both very different people from the ones you were when you fell in love with each other. Her ilişkide sanırım şöyle bir zorluk oluyor. Hele ki sizin gibi 30 yıldır birlikteyseniz, o kadar uzun süre içerisinde, yani artık bugün hani ilk başta aşık olduğunuz kişiden ikiniz de çok farklı kişiler haline geldiniz bir kere. And for me, it's a question of, does the relationship expand to be able to hold both of you as you get different and as you grow and evolve? O yüzden bence soru şu, yani ikiniz de değişirken, evrimleşirken, gelişirken ilişki de buna alan tutacak şekilde genişliyor mu? So I'm assuming if you've been together for 30 years, there's a very strong bond that's holding you together, that's giving you life and energy. Şunu varsayıyorum, 30 yıldır artık birlikteyseniz herhalde sizi bir arada tutan ve size yaşam ve enerji veren çok kuvvetli bir bağ vardır herhalde. And each of you are feeding it with different things. Ve ikiniz de bunu farklı şekillerde besliyorsunuzdur. NVC is one thing that you're bringing to the relationship and your husband isn't. Şiddetsiz iletişimde ilişkiye senin kattığın ama eşinin katmadığı şeylerden biri. And I think if there is acceptance on both sides and there's love on both sides, then the relationship can be big enough to hold NVC, non-NVC and everything in between. Şöyle düşünüyorum, her iki tarafta da kabullenme ve sevgi varsa ilişkide ortaya çıkan her şeyi tutacak kadar, şiddetsiz iletişim olsun olmasın ne varsa onu tutacak kadar genişleyebilir. And for me, what really sucks energy out of a relationship is where one is trying to change the other. Benim anlayışımca ilişkiden enerji çeken en büyük şey bir taraf diğerini değiştirmeye çalıştığında oluyor. Because whenever we're trying to change the other person, we're not accepting them and loving them as they are. Çünkü ne zaman karşı tarafı değiştirmeye çalışıyor olsak demek ki onu olduğu haliyle kabul edip sevmiyoruz o zaman. Yeah. And I consider myself fortunate that Mona and I are very much aligned with this. But it does mean that our whole life revolves around NVC and NVC people. And that can get a bit tiring sometimes as well. Evet, yani biz Monica ile birlikte bu prensibe hizalanmış durumda olduğumuz için ben de çok mutluyum ama bu bütün hayatımızın şiddetsiz iletişim ilkeleri ve insanları etrafında dolaştığı anlamına gelmiyor ki bu da aslında bayağı yorucu olabilir. Ben de çok rezone ediyor söylediği şeyler. Yes, this resonates a lot. Ian beni çok etkiledi söylediğinde, yani birbirini gelişirken, büyürken, farklılaşırken de tutuyor musun? Yani bu ilişkide birlikte büyüyor muyuz, birlikte yürüyor muyuz gibi şeyler düşündüm. And yes, it made me think like, do we hold each other while we are growing? And do we grow together? Şiddetsiz iletişim buna katkıda bulunacak hakikaten şeylerden sadece biri olabilir. And NVC is actually, yes, one of the things that can contribute to that. Ben çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar duyduklarım beni bir sürü ilhamla doldurdu. Umarım dinleyenler için de öyledir. And I thank you a lot. What I heard until now really filled me with inspiration, and I hope that that's also the case for our listeners. Senin için nasıldı Canan? How is it like for you, Jana?
Ben de tekrar yani bizi birlikte tutan ilişkilerde en mühim şeyin sevgi, kabul ve benim için aynı zamanda saygı da olduğunu tekrar hatırladım. And for me, like I remembered once again that what keeps us in relationships, what is most important for me in a relationship actually, is love, acceptance, and for me it's also respect. Bu bölümü kapatırken şunu sormak istiyorum. Siz aynı zamanda böyle çiftlere de danışmanlık veriyorsunuz diye biliyorum. Size nasıl ulaşabilirler? Bu konuda da kısaca bir bilgi verirseniz bu ilk bölümü kapatalım. Daha sonra ikinci bölüme geçelim. So before ending the first session, I would also like to ask you, as far as I know, you are also coaching couples, like you are, nasıl denir İngilizce? You are coaching couples, right? Is this true? So how can couples reach you? So we are, yes, that's true. Sometimes together, sometimes individually. It's the kind of work that really gives us a lot of a sense of fulfillment and contribution. Evet, bazen birlikte, bazen de birey ayrı ayrı yapıyoruz. Bize çok yani katkıda bulunma ihtiyacımızı karşılayan ve bize çok tatmin getiren bir iş. I'm guessing that there are various ways that people can get in touch with us. Yes, we have a website called parents2lovers.com. Bir sürü şekilde ulaşabilirler. Bir internet sitemiz var. Parents Do Love Us. Parents2lovers, yes.com, where you can contact us, and we're writing articles every week on there as well, and there's other resources on there. Orada hem başka kaynaklar var hem haftalık olarak makaleler de yayınlıyoruz. Oradan iletişime geçebilirsiniz. We can also be contacted through the CNVC, the Center for Nonviolent Communication website. We're both certified trainers, and it's easy to find us. Just search Romania in the trainers section. You'll get us there as well. Evet, you want to visit our website. İkimiz de sertifikalı eğitmen olduğumuz için Uluslararası Şiddetsiz İletişim Merkezi CNVC.org'da da sertifikalı eğitmenler diye aratırsanız ikimizi de rahatlıkla bulabilirsiniz eğer bizim sitemize gitmek istemiyorsanız. O zaman şimdilik teşekkür ediyoruz ve hemen buluşmak üzere. Thank you for now. We will meet shortly.